Bugün sizi Latin Amerika'nın kalbine, Kolombiya'ya götürüyorum. Bir ülke düşünün. Bir yanda tropik ormanlar, dağlar, kültürel çeşitlilik. Diğer yanda onlarca yıldır bitmeyen bir mücadele. Uyuşturucu ticareti, silahlı gruplar, yoksulluk, eşitsizlik. Ve bu tablonun ortasında tartışmalı ama bir o kadar da dönüştürücü bir siyasi lider, Gustavo Petro, son günlerde Petro ile ABD Başkanı Donald Trump arasında tırmanan sert açıklamalar, sadece iki lider arasındaki bir söz düellosu değil. Aslında bu, Kolombiya'nın kaderine ve küresel güç dengelerine uzanan çok daha derin bir tartışmanın yansıması. Petro kimdir? Ne savunur? Nasıl bir siyaset izler? Ülkesi için yaptıkları neden bu kadar tartışmalı? ABD ile gerilim neden büyüyor? Ve bu gerilim Kolombiya'nın geleceğini nereye sürükleyebilir? Gustavo Petro'nun hikayesi zenginlikten değil, yoksulluktan başlar. 1959'da Kolombiya'nın küçük bir kasabasında doğar. Çocukluğu siyasi çatışmaların ve sınıfsal eşitsizliğin tam ortasında geçer. Genç yaşında siyasete ilgi duyar. Ancak bu sakin bir yol olmayacaktır. Petro, 1970'lerde Kolombiya'nın en tartışmalı hareketlerinden biri olan M-19 gerilla örgütüne katılır. Amacı, yolsuzlukla mücadele, ordu devlet baskısına karşı durmak ve daha eşitlikçi bir ülke yaratmak. Ancak bu tercih hayatını derinden etkiler. Yakalanır, işkence görür, hapiste kalır. Ve yıllar sonra siyasi mücadeleye silahsız bir yoldan devam etmeye karar verir. Petro'nun sonraki yıllardaki siyasi duruşunu anlamak için bu dönem onun hayatındaki en kritik dönemeçtir. Serbest kaldıktan sonra yeni bir yol seçer. Sokaktan parlamentoya. Gustavo Petro milletvekili olur. Ve o dönemde Kolombiya siyasetinde büyük bir etki yaratır. Çünkü Petro'nun en güçlü yönü şudur: korkmadan konuşur. Uyuşturucu kartelleri, paramiliter yapılar, devlet içindeki kirli ittifaklar, Petro bunların üzerine gider. Bazıları onu bir kahraman olarak görür. Bazıları ise radikal, tehlikeli, sistemi sarsan bir figür olarak. Ama bir gerçek vardır. Petro, Kolombiya'daki güç dengelerini rahatsız eder. 2012'de başkent Bogota'nın belediye başkanı olur. Bu dönem Petro'nun en tartışmalı ama aynı zamanda en görünür dönemidir. Yaptığı icraatlar arasında sosyal yardım projeleri, yoksul mahallelerde ücretsiz sağlık klinikleri, çevreci ve toplu ulaşım odaklı kent politikaları, ancak aynı zamanda yönetim krizleri, ekonomik eleştiriler, atık yönetimi skandalı, belediye projelerinde aksaklıklar nedeniyle büyük tepkiler toplar. Kolombiya halkı ikiye bölünür. Bir kesim için Petro, yoksulların sesi ve sosyal adaletin savunucusu. Diğer kesime göre ise ideolojik, deneyimsiz ve ekonomiyi zora sokan bir lider. Ve 2022, Kolombiya tarihinde bir ilk yaşanır. Ülke tarihinde ilk kez sol görüşlü bir lider, devlet başkanı seçilir. Gustavo Petro iktidara şu vaatlerle gelir: sosyal eşitlik, zengin fakir uçurumunu azaltma, enerji ve madencilik politikasında reform, yerli halkların haklarını güçlendirme, silahlı gruplarla barış süreci. Ama diğer tarafta Petro'nun aldığı riskler büyüktür. Petro'nun iktidar döneminde en çok tartışılan alanlar: ekonomi, eleştiriler, vergi yükü arttı, yatırımcı güveni sarsıldı, işsizlik yükseldi, enflasyon baskısı görüldü. Destekçiler ise şunu savunur: yıllardır zenginlere sağlanan vergi ayrıcalıkları kaldırıldı, sosyal yardım programları güçlendirildi. Petro, silahlı gruplarla diyalog süreci başlatır. Eleştiriler, suç örgütlerine fazla taviz verildi. Destekçiler, kan dökülmesin, çözüm masa başında olsun dedi. Kolombiya, Latin Amerika'nın en büyük göç akımlarından birini yaşar. Petro, göçmenlere insani yaklaşımı savunur. Ancak toplumun bir kesimi sosyal yük arttı diyerek eleştirir. Kolombiya yıllardır şununla yaşıyor: uyuşturucu ekonomisi, kırsal bölgelerde devlet boşluğu, kartellerin kurduğu sosyal düzen, paramiliter yapılar, göç ve güvensizlik. Ama şunu kabul etmek gerekiyor: bu mesele sadece suç ve güvenlik başlığı değil.
Uyuşturucu üretimi aynı zamanda yoksul bölgelerde insanların hayatta kalma biçimi haline gelmiş durumda. Devlet yoksa, okul yoksa, altyapı yoksa, karteller geliyor ve diyor ki, biz varız. İşte Petro tam da bu noktada farklı bir şey söylüyor. Petro'ya göre mesele yalnızca narkotik üretimini bastırmak değil. Uyuşturucunun kaynağı üretildiği ülke değil, tüketildiği zengin ülkeler. Yani bu bir küresel sistem sorunu. Petro'nun politikası şu başlıklara dayanıyor. Güvenlik yerine sosyal entegrasyon, köylüye alternatif üretim desteği, silahlı gruplarla kademeli müzakere barış ve yeniden toplumsallaşma süreci. Bu yaklaşımı destekleyenler şunu söylüyor. Kök neden yoksulluk? Yoksulluk çözülmeden suç da çözülmez. Yoksulluk çözülmeden suç da çözülmez. Ama tabii eleştiriler de var. Kısa vadede suç oranı düşmüyor, karteller bunu zayıflık olarak algılayabiliyor, güvenlik algısı kırılganlaşıyor, Petro risk alıyor, evet. Ama uzun vadeli bir dönüşüm iddiasıyla yapıyor. ABD'nin yaklaşımı ise yıllardır aynı eksende. Askeri güvenlik baskısı, sert yaptırımlar, uluslararası yaptırımlar ve siyasi mesaj verme. ABD şunu söylüyor, devlet üretimi kontrol edemiyor. Onlara göre Petro'nun politikası, kartelleri cesaretlendiriyor, güvenlik zafiyeti üretiyor, bölgesel istikrarsızlığı büyütüyor. Ve işte tam bu yüzden Trump'ın açıklamaları sadece diplomatik değil, aynı zamanda iç politikaya dönük bir güç mesajı. Bu noktada iki tarafın da kendi rasyoneli var. Petro sosyal devlet diyor, ABD güvenlik diyor ve bu iki model uzun zamandır çatışıyor. Ve işte bugün konuştuğumuz nokta, ABD Başkanı Donald Trump, Petro'yu sert şekilde eleştirir. Trump yönetimi, Kolombiya'da uyuşturucu üretiminin arttığını, Petro'nun bununla yeterince mücadele etmediğini ileri sürer. Petro ise şunu iddia eder, uyuşturucu sorunu Kolombiya'nın değil, küresel ekonomik sistemin yarattığı bir sonuçtur. Trump'ın söylemleri krizi büyütür. Bu gerilim yalnızca iki lider arasındaki söz düellosu değil, aynı zamanda farklı ideolojik yaklaşımların çatışması, Latin Amerika'nın güç dengeleri ABD dış politikasının bölgesel etkisi olarak okunur. Peki kim haklı? Gerçek şu ki, her iki perspektif de bir kısmıyla doğru. Sadece güvenlik politikası kısa vadede sonuç üretir ama kök nedeni çözmez. Sadece sosyal reform nokta derin dönüşüm yaratır ama kısa vadede kırılganlık üretir. Kolombiya'nın bugünkü tartışması tam olarak bu. Hızlı çözüm mü, kalıcı çözüm mü, önümüzdeki olası senaryolar. Senaryo 1, kontrollü diplomatik yumuşama gerilim düşer, yaptırımlar sınırlı kalır, Petro söylemi dengeler, bu en olası olan. Senaryo 2, ekonomik baskı derinleşir, yatırımcı güveni azalır, ekonomi kırılganlaşır, toplumsal kutuplaşma büyür. Bu Kolombiya için riskli. Senaryo 3, iç politik destek zayıflar, güvenlik olayları artarsa, göç yükselirse, Petro'nun reformları yarım kalabilir. Bu Latin Amerika'da çok sık görülmüş bir döngü. Kolombiya şu anda tarihi bir kavşakta. Petro'nun yaptığı şey, sistemi sarsmak, ezberleri değiştirmek, kök sorunlara dokunmak. Bu cesur ama sancılı bir yol. ABD'nin yaklaşımı ise hızlı sonuç isteyen, güvenlik merkezli, jeopolitik refleksli, ancak bu model daha önce denendi ve kalıcı çözüm üretmedi. Gerçek çözüm, ne sadece güvenlikte, ne sadece sosyal dönüşümde. İkisi birlikte yürüdüğünde ancak o zaman mümkün. Kırsal kalkınma, kurumsal devlet yapısı, gençlere eğitim ve istihdam, bölgesel işbirliği, küresel tüketim politikalarının sorgulanması, uyuşturucu ekonomisi sadece Kolombiya'nın sorunu değil, bu dünya düzeninin bir sonucu ve Kolombiya bu gerçeğin en görünür yüzü. Bu videoda amaç hiçbir siyasi tarafı savunmak değil, amaç yaşananları bağlamıyla görmek ve belki de hep birlikte şu soruyu sormak: sorunun kaynağı nerede ve çözüm gerçekten nerede? Görüşlerinizi, eleştirilerinizi ve özellikle Kolombiya'da yaşamış olanların deneyimlerini yorumlarda görmek isterim. Çünkü bu hikaye tek bir kişinin değil, bir ülkenin, hatta bir bölgenin ortak hikayesi. Petro hakkında tek bir doğru yok.
O, aynı anda hem yoksulların umudu, eski bir gerilla, reformcu bir lider, tartışmalı bir siyasetçi, güçlü bir figür ve kutuplaştırıcı bir karakter olarak görülüyor, sevenleri onu bir adalet savaşçısı olarak tanımlıyor. Eleştirenlerse tehlikeli bir ideolog olduğunu düşünüyor.